Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle ince bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram, 360 metre uzunluğu olan iplerden. Şişlerim 2,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle lastiğimi hazırladım ben. Bu model için ilmek sayısı 9 ve 9'un katları. Şöyle göstereyim. 9 ilmek bir model için, 9 ilmek bir model için sonuna 6 ilmek ekliyoruz. 9 ve 9'un katları artı 6 ilmek olarak başlayacağız yapacağımız örgüye göre. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir artırma, devamında 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Bir düz ilmek daha ördüm. Şurası şu 4 ilmek ajurlu kısmımız. Daha sonra 5 ilmek düz örelim. Evet, 5 ilmek de düz ördüm. Toplamda 9 ilmekle modelimizi bir kez kurduk. Aynı şeyi tekrar edelim. Bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Devamında bir düz ilmek örelim. Bu 4 ilmek ajurlu kısmımız. Ondan sonra 5 ilmek düz, 5 ilmek düz ördüm. Kenarda yine bu ajurlu kısımdan kuracağız. Sıra başında da aynısını yapmıştım. Sıra sonunda da aynısını yapıyoruz. Çünkü artı 6 ilmek eklemiştik sonuna. 2 ilmek kenar ilmekler için, 4 ilmek de buradaki ajurlu kısım için. Bir düz, bir artırma, 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir ilmek düz örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 4 ilmeğimiz ajurlu olan kısım. Arka yüzünde de aynı şekilde yapıyorum. Bir düz, bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğim, bakın bu ilmeğin ve arkasındaki ajurlu olan ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Daha sonra bir düz ilmek ördüm. 5 ilmek ters, ön yüzünde 5 ilmek düz örmüştük. Bunları arka yüzünde ters örüyoruz. 5 ilmek ters ördüm. Daha sonra yine bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi, bakın ikincisi şu ajurlu olan ilmeğim, düz örerek sola doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Devamında 5 ilmek ters. 5 ilmek ters. Yine ajurlu 4 ilmeğime geldim. Birincisini düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ajurlu kısmımız var. Bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Devamında bir düz ilmek örelim. Şu ajurlu 4 ilmeğimiz. Geldik buradaki 5 düz ilmeğimize. Buradaki 5 düz ilmeğimizi topluyoruz şöyle. Bakın 5'ini bir alıyorum. 5 ilmeğin hepsini aldım şişime. Bunu bir kez düz olarak ördüm. Şöyle şişimden çıkarmıyorum. Daha sonra bir artırma yaptım. Tekrar bu ilmeklerimi düz ördüm. Yine şişimden çıkarmıyorum. Bir kez artırma yaptım.
Tekrar bunları düz ördüm ve şişimden çıkardım. 5 ilmekten burada 5 ilmek çıkarmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ilmek ajurlu kısma geçtik. Bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Devamında bir düz ilmek örelim. Tekrar 5 düz ilmeğe geldik burada. 5 ilmeği topladım şöyle şişime. Sağ şişimi geçirdim 5 ilmeğin içinden. Bunu bir kez düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Tekrar bu ilmeklerimi ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar düz olarak ördüm. 5 ilmekten burada 5 ilmek çıkardık. Devamındaki ajurlu kısma gelince bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ajurlu kısımda bir düz, bir artırma, 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Devamında bir düz ilmek örelim. Burada yapacağımız işlem ön yüzünde, arka yüzünde aynı. Bu 4 ilmekte yaptığımız işlem. Daha sonra geldim bu 5 ilmeğe. Bunları da tek tek ters örüyorum. Bakın şöyle aldım. Ben terslerimi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Arka taraftan alarak. Siz eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Bunu soran çok oluyor diye söyledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters ördüm. Bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Yine bir düz ilmek ördüm. Bu toplu 5 ilmeğe gelince bunları tek tek şöyle açarak ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ters ördüm. Ajurlu kısımda bir düz, bir artırma, 2 ilmeği sola doğru düz örerek keselim. Bir düz ilmek örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Bakın şu modelimiz yavaş yavaş şöyle kendini göstermeye başladı. 5. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ajurlu ilmeğimiz. Ne yapıyorduk burada? Bir düz, bir artırma. Bu ilmeğim ve ajurlu ilmeğimi alarak kestim. Daha sonraki ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Buradaki 5 ilmeğimi de düz. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek düz ördüm. Ajurlu ara modelimize geldik yine. Bir düz, tellendirmeden alayım şöyle. Bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi kestim. Bir düz ilmek ördüm. Topladığım 5 ilmeğe gelince düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bu topladığım ilmekler. Daha sonra ajurlu kısımda bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Burada yapacağımız işlem ajurlu 4 ilmekte yine aynı. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir artırma, 2 ilmeğimi kestim. Bir düz ilmek ördüm. Devamındaki 5 ilmeği ters örüyorum. Bakın zaten ilmeklerim ters. 5 ilmek ters olarak
ördüm. Ara modeli geçtik. 4 ilmek ajurlu modelimiz. Bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Daha sonra bir düz ilmek örelim. 5 ilmek ters. Şu 5 ilmeğimizi yine ters olarak ördük. Daha sonra bir düz, bir artırma. Bu ilmeğin ve arkasındaki ajurlu ilmeğimi toplayarak düz ördüm. Bir ilmek tekrar düz, kenar ilmeğimi de düz örerek 6. sırayı tamamladım. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın arkadaşlar, modelimiz 6 sıradan oluşmakta, güzel bir model. Şuradaki 5 ilmeğimizi şöyle topluyoruz. Bu aradaki 4 ilmeğimiz de hep ajurlu devam ediyor. Ön yüzünde, arka yüzünde yaptığımız işlem bu ajurlarda aynı. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel şöyle kabartmalı bir model oluşacak. Bir parça da daha önce yapmıştım. Şimdi bir kez daha kurmaya gerek yok bu modeli. İkinci model kurulumunda burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edilecek. Evet, bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Bakın bunu lastiksiz çalıştım. Burada yaptığımı 3 sıra haroşa lastik yaptım. Şöyle 3 düş haroşa lastiğimiz oluştuktan sonra modeli kurduk. Burada da lastiksiz direkt modeli başladım. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Lastiksiz yapmak istediğiniz örgülerinizde bu şekilde başlarsınız. Lastikle yapacağınızda da şöyle olur. Haroşa lastik kullanırsanız bir ters bir düz lastik de kullanabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle 6 dilimli dilimli oluşan güzel modellerden. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bakın gayet güzel şöyle kabarık görüntüsü olan bir model. Bu modelden yani yelek, hırka, süveter, şal hepsinde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, hatta renkli de yapabilirsiniz. Her dilimini bir renkte yapabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.